Sual. Deniliyor ki, sahabeler Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı gördüler, sonra iman ettiler. Biz ise görmeden iman ettik. Öyleyse imanımız daha kavidir. Hem kuvvet-i imanımıza delalet eden rivayet var. El-cevap. Sahabeler o zamanda efkâr-ı âmme-i alem, hakaik-i İslamiye'ye muarız ve muhalif iken, sahabeler yalnız suret-i insaniyede Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı görüp, bazen mucizesiz olarak öyle bir iman getirmişler ki, bütün efkâr-ı âmme-i alem onların imanlarını sarsmıyordu. Şüphe değil, bazısına vesvese de vermezdi. Sizler iseniz kendi imanınızı sahabelerin imanlarıyla müvazene ediyorsunuz. Bütün efkâr-ı âmme-i İslamiye imanınıza kuvvet ve senet olduğu halde, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın şecere-i Tuğba-i nübüvvetinin çekirdeği olan beşeriyeti ve sureti cismaniyesini değil, belki umum envar-ı İslamiye ve hakaik-i Kur'aniye ile nurani, muhteşem şahs-ı manevisini, bin mucizat ile muhat olarak akıl gözüyle gördüğünüz halde, bir Avrupa filosofunun sözüyle vesveseye ve şüpheye düşen imanınız nerede? Bütün alemi küfrün ve Nasara ve Yahudun ve filosofların hücumlarına karşı sarsılmayan sahabelerin imanları nerede? Hem sahabelerin kuvveti imanlarını gösteren ve imanlarının tereşşuhatı olan şiddeti takvaları ve kemali salahatları nerede? Ey müddei! Senin şiddeti zaafından, feraizi tamamiyle senden göstermeyen sönük imanın nerede? Ama hadiste varit olan ki, ahir zamanda beni görmeyen ve iman getiren daha ziyade makbuldür mealindeki rivayet, hususi fazilete dairdir. Has bazı eşhas hakkındadır. Bahsimiz ise fazileti külliye ve ekseriyet itibariyledir. İkinci sual. Diyorlar ki, ehli velayet ve ashab-ı kemalat, dünyayı terk etmişler. Hatta hadiste var ki, dünya muhabbeti bütün hataların başıdır. Halbuki sahabeler dünyaya pek çok girmişler. Terki dünya değil, belki bir kısım sahabe, o zamanın ehli medeniyetinden daha ileri gitmişler. Nasıl oluyor ki, böyle sahabelerin en etnasına, en büyük bir veli kadar kıymeti var diyorsunuz? El-cevap. 32. sözün 2. ve 3. mevkıflarında gayet kat'i ispat edilmiştir ki, dünyanın ahirete bakan yüzüyle Esma-i İlahiye'ye mukabil olan yüzünü sevmek, sebebi noksaniyet değil, belki medar-ı kemaldir ve o iki yüzde ne kadar ileri gitse, daha ziyade ibadet ve marifetullah'ta ileri gider. Sahabelerin dünyası ise işte o iki yüzdedir. Dünyayı ahiret mezrası görüp ekip biçmişler. Mevcudatı Esma-i İlahiye'nin aynesi görüp müştakane temaşa edip bakmışlar. Fenai dünya ise fani yüzüdür ki insanın hevesatına bakar. Üçüncü sual. Tarikatlar hakikatların yollarıdır. Tarikatların içerisinde en meşhur ve en yüksek ve cadde-i kübra iddia olunan Tarik-i Nakşibendi hakkında, o tarikatın kahramanlarından ve imamlarından bazıları esasını böyle tarif etmişler. Demişler ki, der Tarik-i Nakşibendi lazım Ahmet çağrı terk, terki dünya, terki ukba, terki hasti, terki terk. Yani Tarik-i Nakşi'de 4 şeyi bırakmak lazım. Hem dünyayı, hem nefis hesabına ahireti dahi maksudu hakiki yapmamak, hem vücudunu unutmak, hem ucbe, fahre girmemek için bu terkleri düşünmemektir. Demek hakiki marifetullah ve kemalat-ı insaniye terk-i masiva ile olur. El-cevap. Eğer insan yalnız bir kalpten ibaret olsaydı, bütün masivayı terk, hatta esma ve sıfatı dahi bırakmak, yalnız Cenab-ı Hakk'ın zatına rapt-ı kalbetmek lazım gelirdi. Fakat insanın akıl, ruh, sır, nefis gibi pek çok vazifedar letaifi ve hassaları vardır. İnsan-ı kamil odur ki, bütün o letaifi, kendilerine mahsus ayrı ayrı tarik-i ubudiyette, hakikat canibine sevk etmek ile, sahabe gibi geniş bir dairede, zengin bir surette, kalp bir kumandan gibi, letaif askerleriyle kahramanane maksada yürüsün. Yoksa kalp,
yalnız kendini kurtarmak için askerini bırakıp tek başıyla gitmek, medarı iftihar değil, belki netice-i ızdırardır. 4. sual. Sahabelere karşı iddiayı rüçhan nereden çıkıyor? Kim çıkarıyor? Şu zamanda bu meseleyi medarı bahsetmek nedendir? Hem müçtehidin-i izama karşı müsavat dava etmek neden ileri geliyor? El cevap. Şu meseleyi söyleyen iki kısımdır. Bir kısmı safi ehli diyanet ve ehli ilimdir ki, bazı ehadisi görmüşler, şu zamanda ehli takva ve salahatı teşvik ve tergib için öyle mebhaslar açıyorlar. Bu kısma karşı sözümüz yok. Zaten onlar azdırlar, çabuk da intibaha gelirler. Diğer kısım ise gayet müthiş mağrur insanlardır ki, mezhepsizliklerini müçtehidin-i izama müsavat davası altında neşretmek istiyorlar ve dinsizliklerini sahabeye karşı müsavat davası altında icra etmek istiyorlar. Çünkü evvelen o ehli dalalet sefaate girmiş, sefahette tiryaki olmuş, sefaate mani olan tekalif-i şer'iyeyi yapamıyor, kendine bir bahane bulmak için der ki, şu mesail içtihadiyedirler. O mesailde mezhepler birbirine muhalif gidiyor. Hem onlar da bizim gibi insanlardır. Hata edebilirler. Öyleyse biz de onlar gibi içtihad ederiz, istediğimiz gibi ibadetimizi yaparız. Onlara tabi olmaya ne mecburiyetimiz var? İşte bu bedbahtlar, bu desise-i şeytaniye ile başlarını mezahibin zincirinden çıkarıyorlar. Bunların şu davaları ne kadar çürük, ne kadar esassız olduğu 27. sözde kat'i bir surette gösterildiğinden ona havale ederiz. Saniyen, o kısım ehli dalalet baktılar ki, müçtehidinlerde iş bitmiyor. Onların omuzlarındaki yalnız nazariyat-ı diniyedir. Halbuki bu kısım ehli dalalet, zaruriyat-ı diniyeyi terk ve tağyir etmek istiyorlar. Onlardan daha iyiyiz deseler, meseleleri tamam olmuyor. Çünkü müçtehidin, nazariyata ve kat'i olmayan teferruata karışabilirler. Halbuki bu mezhepsiz ehli dalalet, zaruriyat-ı diniyede dahi fikirlerini karıştırmak ve kabili tebdil olmayan mesaili tebdil etmek ve kat'i erkan-ı İslamiye'ye karşı gelmek istediklerinden, elbette zaruriyat-ı diniyenin hameleleri ve direkleri olan sahabelere ilişecekler. Heyhat! Değil bunlar gibi insan suretindeki hayvanlar, belki hakiki insanlar ve hakiki insanların en kamilleri olan evliyanın büyükleri, sahabenin küçüklerine karşı müsavat davasını kazanamadıkları gayet kat'i bir surette 27. sözde ispat edilmiştir. Allahümme salli ve sellim ala rasulikellezî kâle la tesubbu ashabi lev enfeka ahadukum mitle uhudin zeheben ma belaga nisfe muddin min ashabi sadaka Resulullah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim.